Herkese merhabalar. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu hazır kadayıflar da market raflarında yerini almaya başladı. Ben de bugün sizlere bu hazır kadayıfları en lezzetli şekilde nasıl yapabilirsiniz paylaşmak istedim. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Benim kullanmış olduğum kadayıf 200 gramlık bir kadayıf ve üzerinde 2,5 su bardağı suya 2,5 su bardağı da şeker kullanılması yazıyor. Ama ben bu tarifimde 3 bardak suya 2 bardak şeker kullanarak şerbeti hazırlayacağım. Üzerinde yazılan ölçülerle şeker miktarı bana fazla geldiği için ben bu şekilde hazırladım. Uygun bir tencereye suyu ve şekeri aldıktan sonra şöyle küçük bir limonu da sıkarak güzelce de karıştırarak tenceremi ocağımın üzerine alıp şerbetimi kaynatmaya başlıyorum. Hazır kadayıflarda hamurlaşma olmaması için öncelikle şerbeti hazırlayarak soğutmak önemli. Ben de ocağımın üzerine alarak içindeki şeker erinceye kadar karıştırdım ve toplamda 15 dakika orta ateşte şerbetimi kaynatarak hazırladım. Şöyle kaşıktan da ağır ağır damlıyorsa artık şerbetinizin kıvamında olmuş demektir. Bunu kenara alıyorum ve ayrı bir kap içerisine boşaltarak kenarda soğutuyorum. Hazırladığımız şerbet soğuduktan sonra da kadayıfımızı açarak uygun bir borcamın içerisine alıp üzerine de tereyağı dökerek bir fırınlama işlemi yapacağız. Şimdi çoğu kişi soracaktır, zaten kızarmış kadayıf neden tekrar fırınlıyoruz diye. Tereyağlayarak böyle 15 dakika boyunca fırınladığımız kadayıf hem hamurlaşmıyor hem de lezzeti daha güzel oluyor. Eğer bundan önce denemediyseniz bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle 70 gram kadar tereyağım vardı. Onu küçük bir tava içerisine alarak ilk olarak güzelce bir eritiyorum. Lezzet açısından tereyağı kullanmanızı öneririm ama isteyen bu aşamada margarin ya da başka bir katı yağ da kullanabilir. Eriyen tereyağının üzerinde beyaz köpükler meydana geldiyse de onları da muhakkak sıyırıp alın ki tatlının üzeri kızarırken kararmasın. Şimdi kaşık yardımıyla kadayıfın her yerine gelecek şekilde böyle tereyağını güzelce döküyorum. Bu arada eriyen tereyağının dibinde de beyaz bir tortu var. Onu da kesinlikle tatlının üzerine dökmeyelim. Tüm tereyağı bitinceye kadar her yerine gelecek şekilde dökelim ve sonrasında da tatlımızı önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında ve alt üst ayarda toplamda 15 dakika boyunca kızartalım. Hazır kadayıfı ben toplamda 15 dakika boyunca bu şekilde tekrar kızarttım ve fırından alarak kenarda soğuyan şerbeti artık tatlımın üzerine dökeceğim. Daha önce de belirttiğim üzere bu aşamada tatlınız sıcak, şerbetiniz soğuk olacak. Bu şekilde kepçeyle tatlının her yerine gelecek şekilde tüm şerbeti güzelce dökelim. Bu aşamada şerbet fazla gelmiş gibi gözükebilir ama şöyle kepçeyle de ara ara üzerine gezdirdiğinizde tüm şerbeti en az 5 dakika içinde çekecektir. Hatta borcam içerisindeki kadayıf genişleyecek ve daha da büyüyecektir. Bu da tatlının 5 dakika sonraki hali. Gördüğünüz gibi şerbeti güzelce çekti. Ben kesik olan bölümlerinden tekrar bıçakla şöyle geçiyorum ve sonrasında dinlendirdikten sonra da üzerine dilerseniz ceviz, fındık ya da benim de yaptığım gibi toz Antep fıstığıyla süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Marketlerde satılan hazır kadayıf tatlısı en lezzetli şekilde nasıl şerbetlenir bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şöyle dinlenen kadayıf tatlımın son görüntüsüyle artık videomu burada sonlandırıyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.